Her gün binlerce insan aynı yoldan geçiyor ama çoğu insan kullandığı yolun altında ve kenarında neler olduğunu düşünmüyor. Bir yolun altından geçen su şebekesi için bazen tonlarca toprağın kaldırılması, bazen taşların tek tek sökülmesi, bazen de yağmurun ve akan suyun içinde çalışması gerekiyor. Bugün biz de böyle bir günün içine giriyoruz ve bu kez sadece makineleri izlemeyeceğiz. Çünkü yaklaşık 10 dakikalık bu görüntülerin içinde kepçelerden kamyonlara, taş sökümünden dev su borularına, yağmurdan çamura kadar gerçek bir şantiye gününün tamamı var. Hyundai W190-9 lastikli eskavatör, Hidromek 102S Bekolodur, Jacha 580 SV Bekolodur, JCB 3CX Bekolodur, Hidromek HMK 230 paletli eskavatör, AS 950 ihtiyar kamyon ve daha fazlası hepsi aynı günün aynı hikayenin içinde karşımıza çıkacak. Sen yazı getirmişsin. Yaz çoktan geldi abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim hamdolsun, çekiyorum, haberin olsun. Tanıdın daha beni. Ayıp ettin Kazım Ustam ya. Eyvallah abi. Şimdi hidromeyin içindeyiz arkadaşlar. Yine temiz bir arkadaşın yanındayız. Görüyorsunuz. Ayakkabıyla girmek yasak. Şimdi bu mesleğin ekmeğini yiyoruz yani. Zaten Mehmet Burak gelmiş. En fazla tekerim oraya kadar at. Biraz bakmayalım. Tamam fazla. Karşımıza iki farklı Bekolodur çıkıyor. Evet, burası çok güzel bir yer. JCB'yi çekelim biraz. Emekli. Emekli kepçeci. Kerem Usta, iş makineleri Kerem Usta. Abi Antalya merkezden Kuanjar'a selam. Bütün kepçeci arkadaşlarımıza selam. Bu işi yapan bütün kepçeci arkadaşlarımıza selam abi. Sarı sarı JCB, seviyoruz seni. JCB'ciler hani neredesiniz? Sizleri daha çok çekmek istiyorum. Dur oğlum dur, sen de yeme beni. Silinin içindeyiz arkadaşlar. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol abim. Herkese selamlar. Hem konuşalım hem çalışalım, yoksa şefler bizi döver. Üstelik JCB 01 makina. İki makine de kilit taşlarını sökme çalışmalarına devam ediyor. Burada hoşuma giden başka bir şey daha var. Makinelerin başındaki insanlarla sohbet ediyoruz. Bazen bir şantiyeyi güzel yapan şey sadece makineler olmuyor. Makinenin başındaki insan da o görüntünün bir parçası oluyor. Tam tutuyor maşallah makinesini. Gördüğünüz gibi içine girebilmek için terliklerimi, ayakkabılarımı çıkardım. Kendisi de zaten şurada görürsünüz. Ayakkabıyla basmıyor. Helal olsun Zafer sana. Bakın kimler geldi. Koyunlar. Olmaz, siz sesin falan çok kötü duruyor. Ne abi? Arkadaşlar şimdi Bekolodor'un teknik bir hareketle boruyu kazdığı kanalın kenarına yaklaştırmasını izleyeceğiz. Büyük bir boruyu doğru noktaya almak dışarıdan göründüğü kadar basit bir iş değil. Bu kez siyah beyaz hidromek Bekolodor'la karşı karşıyayız. Dev su şebekesi borusunun kanalın kenarına yaklaşması gerekiyor. Ve burada operatörün kullandığı oldukça dikkat çekici bir çalışma tekniği görüyoruz. İşte şimdi işler gerçekten zorlaşıyor. Hidromek 230 paletli eskavatör su patlağının oluşturduğu su birikintisinin içerisinde çalışıyor. Alan dar, zemin zorlu, yol kenarı, araçlar geçiyor. Zorlu bir çalışma, terleten bir çalışma olacak. Neyse ki hava serin ve yağmurlu, ortam serin. Yol açık, trafik devam ediyor. Üstelik havada yağmurlu, yani burada işi durdurup uygun havayı beklemek gibi bir lüks yok. Çünkü yolun içerisinde oluşan bu durumun bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor.
Araçlar yanımızdan geçerken makine çalışmaya devam ediyor. Bir tarafta trafik, diğer tarafta su, ortada ise işi mümkün olduğunca hızlı ve güvenli şekilde tamamlamaya çalışan insanlar. Şantiyede bazı günler gerçekten böyledir. Planladığımız gibi gitmez. Hava değişir, zemin değişir, su çıkar, alan daralır. Ama iş yine de devam eder. Çünkü sonunda o yolun kapatılması ve işin sorunsuz şekilde teslim edilmesi gerekir. Ve belki de görüntülerin en gerçek tarafı tam olarak da burada. Şimdi yeniden Hyundai W190-9'a dönüyoruz. Bu kez yanında kırmızı rengiyle adeta ona eşlik eden ihtiyar delikanlı AS 950 ihtiyar bir kamyon var. İhtiyar diyorum, bu eskilerde çok kullandığımız bir kamyondu. Şimdilerde fazla bulunmuyor ve kullanılmıyor. Şehir içinde devam eden çalışmanın kısa anlarını görüntülüyoruz. Dizel motorlu manuel yönetilen makinenin başında ve o makinenin başındaki insan bütün gün tozun içinde, kan ter içinde resmen cebelleşiyor. Bakın burada ne var? Gel. Gel buraya. Tatlı şey. Gel. Beklediğimiz misafirler sonunda geldi. Kuzular. Az önce koyunlarla karşılaşmıştık. Şimdi sıra kuzularda. Bazen 10 dakikalık bir şantiye videosunun ortasında böyle bir görüntü çıkmasını kimse beklemiyor. Ama zaten bu videoyu sadece makineler için izlemiyoruz. Gerçekte bir günün içindeyiz. Nasıl başarıyorsun böyle temiz olmayı? Ya kişilik meselesi. Bir de makineye nasıl bakarsak müşteri de o şekilde anlıyor. Hani temiz insanlar temiz ve düzgün kişilerle çalışmak istiyor. Yani 1-0 öne geçmiş oluyoruz bu şekilde. Biraz önce dışarıdan izlediğimiz makinenin içerisinde nasıl bir dünya olduğunu görüyoruz. Operatörün oturduğu yer. Güzel, temiz kalpli kardeşim benim. Beni misafir ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Kumandalar, görüş açısı ve dışarıdan devam eden çalışma. Ama kabinin içine baktığımızda durum tamamen değişiyor. Operatör aynı zamanda makinenin hareketini, çevresini, zeminini, yaptığı işi takip etmek zorunda. Bu yüzden iş makinesi kullanmak sadece büyük bir makinenin başına geçmekten ibaret değil. Makine büyük olabilir ama onu doğru kullanmak ayrı bir ustalık. Ve bugün burada öğrendiğimiz birkaç küçük ama önemli şey var. Birincisi, büyük makineler her zaman en uygun makine anlamına gelmiyor. Dar bir alanda doğru makineyi seçmek makinenin büyüklüğünden daha önemli olabiliyor. İkincisi, altyapı çalışmalarında zemin altında ne olduğunu her zaman dışarıdan göremiyorsunuz. Bu yüzden kazı işi sadece toprağı kaldırmaktan ibaret değil. Üçüncüsü, bir şantiyeden makine kadar operatörün tecrübesi de önemli. Çünkü aynı makine farklı koşullarda tamamen farklı davranabiliyor. Buradan bütün Türkiye'ye selam olsun. Bütün İslam alemine, bütün Türkiye'ye buradan selam olsun. Teşekkür ettik. Arkadaşlar, Kazım Usta'yı arkada bıraktım, gidiyorum. İzlediniz. Güzel çalışıyor, iyi çalışıyor, maşallahı var. Bizi de seviyor, biz de onu çok seviyoruz. Hatta siz de sevin bence. Çünkü sizler için çekimlere izin veriyor. Güzel çalışmalar yapıyor. Şimdi şantiyeden çıkıp Antalya'nın hızla gelişen bölgelerinden birinde yürüyorum. Bugün burada henüz tamamlanmamış çalışmaların arasında dolaşıyorum. Ama birkaç yıl sonra buraya baktığınızda belki de bambaşka bir manzara göreceğiz. Bugün hoş olan alanlarda yeni yapılar, yeni yollar, yeni villalar, yeni yaşam alanları ve bütün bunların altında biraz önce izlediğimiz altyapı çalışmalarının izi olacak. Çünkü bir şehir sadece binalar yükselerek büyümüyor. Önce altyapı geliyor, su geliyor, yol geliyor, kanal geliyor, sonra hayat geliyor. Ve biz bugün aslında şehrin büyümesinin en görünmeyen tarafından birini izledik. Evet Koca Usta, Hüseyin Şimşek Ustam. Bak, CS'yi izlerken seni hatırladım. Çok faydan oldu. Bazı yerlerde kurtarıcı oldun bana. Andım seni, dualarım seninle. Ve artık günün sonuna doğru geliyoruz. Yine CSE 580 SV ile çalışmalar devam ediyor. İlk dakikalarda kilit taşlarını sökerken gördüğümüz makine şimdi hikayenin sonlarına doğru yeniden karşımıza çıkıyor.
Başta sadece bir makine gibi görünüyordu ama şimdi bütün günü düşündüğümüzde aslında bu her makinenin bu hikayede küçük bir rolü olduğunu görüyoruz. Hyundai, Hidromek, Jase, JCB, AS950, eskavatörler, dekaloderler, kamyonlar ve onların başındaki insanlar hepsi aynı günün içinde farklı görevlerde bir araya geldi. Belki yarın buradan gerçekten hiçbirimiz bugün yapılanları hatırlamayacağız. Yol yine açık olacak, arabalar yine geçecek, yine binalar yükselecek ama yolun altında hangi burunun geçtiğini ve o burunun oraya nasıl yerleştiğini, yağmur altında kimin çalıştığını, hangi makinenin hangi işi yaptığını ve bütün bunların arkasında kaç kişinin emeği olduğunu çoğu insan hiç görmeyecek. Biz bugün biraz olsun o görünmeyen tarafı göstermeye çalıştık. Bazen bir şehir böyle olur. Gürültüyle, çamurla, yağmurla, tonlarca demir ve çeliğin arasında ama en önemlisi insan emeğiyle. Eğer siz de makinelerin sadece çalışmasını değil, çalışmaların arkasındaki hikayeyi görmek istiyorsanız bir sonraki şantiyede görüşmek üzere. Ve bugünlük şantiye kapanıyor. Görüşürüz.